Herkese merhaba. Bugün sizlerle deniz kızlarının bilinmeyen gizemi hakkında bir yolculuğa çıkacağız. Onlar hem yaşamın hem ölümün habercisi. Bir denizcinin karşılaşabileceği en büyük güzellik. Aynı zamanda bir denizcinin karşılaşabileceği en korkunç son. Peki deniz kızı efsanesi nasıl çıktı hiç merak ettiniz mi? Bu videomuzda binlerce yıllık deniz kızı efsanesini sizin için araştırdık. İşte Antik Yunan'dan Babil'e deniz kızı efsaneleri hakkında bilmeniz gerekenler serimize başlayalım. Deniz kızları efsanelerde vücudunun üst kısmı genç ve güzel bir kadın, alt kısmı ise kuyruklu bir balık biçimindeki deniz canlıları olarak anlatılıyor. Ayrıca bizi oldukları kadar tehlikelilerdi. Üstelik ne cazibelerine karşı koymak mümkün ne de tehlikelerinden sakınmak. Deniz kızları kara ve deniz yaşamları arasındaki ortaklığın bir simgesi. Ölümle yaşam arasındaki pek çok şeyin sembolize edildiği efsanevi bir varlık. Okyanuslarda ve denizlerde yaşayan bu canlılar muhteşem güzellikleri ve büyülü şarkılarıyla denizcileri tuzağa düşürüp canlarına kıymalarıyla meşhurlar. Binlerce yıllık bir geçmişi olsa da deniz kızı efsaneleri çeşitlilik gösteriyor. Coğrafyanın ve kültürün değişmesi, farklı deniz kızı hikayeleri anlatılmasına sebep oluyor. Örneğin bazı anlatılarda deniz kızları genç ve güzel oldukları için yaşama ve doğurganlığı sembolize ediyor. Öte yandan başka efsanelerde korkunç ve tehlikeli doğaları gereği ölüm ile felaketi simgesi olarak görülüyor. Değişik coğrafyalarda binlerce yıl içinde ortaya çıkan farklı efsanelerle beraber deniz kızları da sürekli değişime uğruyorlar. Deniz kızlarına dair en eski tasvirlerden bazıları M.Ö. 1800'lü yıllardan günümüze kadar ulaşıyor. Babil İmparatorluğu'na ait bir tasvirde deniz kızları bugün bildiğimiz hallerine oldukça benziyor. Öte yandan Babil'den kalan resimlerin bilgelik ve deniz tanrısı Ea'ya ithafen veya onu temsilen çizildiği düşünülüyor. Üstelik Babil'in bilgelik ve deniz tanrısı kendinden sonraki mitolojilere de ilham kaynağı oluyor. Ea'ya en çok benzeyen tasvirler ve inanışlar Yunanlar için Poseidon'da, Romalılar için ise Neptun'da vücut buluyor. Ancak deniz kızı efsanesiyle ilgili çok daha eski hikayeler de var. Deniz kızlarına dair bilinen bu ilk hikayeler Asur İmparatorluğundan kalma. Asur'daki efsane tanrıça Atargatis'in fani bir çobana aşık olmasıyla başlar. Atargatis çobanı kazara öldürüyor. Bunun üzerine üzüntüsünden ve pişmanlığından kendini denize atıyor. Ancak deniz Atargatis'in dillere destan güzelliğini gizlemek istemiyor. Böylece Atargatis deniz kızına dönüşüyor ve tarihteki ilk deniz kızı olarak kayıtlara geçiyor. Deniz kızı efsanesine dair ilginç başka hikayeler de var. Bu seferki hikayenin kaynağı kadim bir Yunan halk masalı. Hikayeye göre Büyük İskender'in kız kardeşi Tesalonik milattan sonra 295 yılında hayatını kaybeder ve bir deniz kızına dönüşür. Ege Denizi'nde yaşamaya başlayan Tesalonik, burada geçen denizcilerin yollarını keserek onlara bir soru sorar. Kral İskender yaşıyor mu? Eğer denizciler yaşıyor, hüküm sürüyor ve dünyayı fethediyor yanıtını verirlerse zarar görmeden yollarına devam edebilirler. Ancak bunun dışında herhangi bir cevap Tesalonik tarafından kabul edilmez. Böyle bir durumda hiddetlenir, denizde bir fırtına çıkartır ve denizcileri oracıkta öldürür. Antik Yunan mitolojisinde deniz kızları dolandırıcı veya bağlayıcı anlamına gelen siren olarak isimlendiriliyordu. Sirenler ile bizim bildiğimiz deniz kızları arasında epey benzerlik vardı. Ancak yine de sirenler bazı özellikleriyle deniz kızlarından ayrılıyorlardı. Sirenler de tıpkı deniz kızları gibi yarı insan, yarı balık formundaydı ve en az deniz kızları kadar güzellerdi. Ancak deniz kızlarının aksine sirenlerin iki kuyruğu bulunuyordu. Bu güzel canlılar büyüleyici şarkılarıyla denizcileri yoldan çıkartarak ölümlerine sebep oluyorlardı. Sirenler ve deniz kızları arasında önemli benzerlikler bulunsa da başlangıçta tamamen farklı canlılardı. Sirenler mitolojinin ilk zamanlarında yarı insan, yarı kuş formundalardı. Uzun yıllar boyunca geçirdikleri değişim neticesinde deniz kızlarına oldukça benzeyen fakat yine de farklı canlılar olarak tarihteki yerlerini aldılar. Coğrafi keşiflerin denizlere getirdiği hareketlilikle beraber deniz kızı görme vakalarında önemli bir artış yaşandı.
Örneğin ünlü kaşif Christopher Columbus bugün Dominik Cumhuriyeti olarak bilinen bölgede deniz kızı gördüğünü raporladı. Deniz kızlarıyla karşılaşmasını günlüğüne şu şekilde not etmişti. Dün Rio del Oro'ya giderken suda oldukça yüksek zıplayan 3 deniz kızı gördüm. Ancak anlatıldıkları kadar güzel değillerdi. Erkeğe benziyorlardı. Anlaşılan Columbus deniz kızları yerine deniz ayıları ile karşılaşmıştı. Deniz kızları ile karşılaşan tek kaşif Christopher Columbus değildi. İngiliz kaşif John Smith de deniz kızları ile tanışmıştı. Smith ise tanışma anını şu şekilde anlatıyordu. Hiçbir şekilde çekici değil, fakat uzun yeşil saçlarıyla kendine özgü bir havası vardı. Deniz kızların görüldüğüne dair başka bir alıntı ise 17. yüzyıl Hollanda'sından. Üstelik bu seferki hikaye çok daha ilginç. Küçük bir su birikintisinde can çekişerek bulunan deniz kızı yakınlardaki bir göle götürülüyor ve hayatı kurtuluyor. Bunun üzerine deniz kızı bölgenin lisanını öğreniyor. Giderek topluma faydalı bir vatandaşa dönüşüyor ve en sonunda dinine bağlı bir Katolik haline geliyor. Günümüzde deniz kızları farklı kültürler tarafından farklı şekillerde değerlendirilebiliyor. Örneğin Çin'de deniz kızları zeki ve güzel olarak canlandırılıyor. Üstelik gözyaşlarını inceye dönüştürdüklerine de inanıyorlar. Kore'nin deniz kızları ise fırtınaları ve yaklaşan felaketleri önceden haber veren yaratıklar. Japonya'daki deniz kızı algısı ise oldukça kasvetli. Eğer Japonya'da karaya vurmuş bir deniz kızı bulunursa yakın zamanda bir savaş çıkacağına inanılıyor. Brezilya'da yağmur ormanlarında insanların kaybolmasından deniz kızları sorumlu tutuluyor. Bütün bunların yanında Hinduizm ve bazı başka inanışlar deniz kızlarını tanrıça olarak kabul ediyor. Sonuçta binlerce yıldır süregelen deniz kızı efsanesi günümüzde de yaşamaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi deniz kızı efsanesinin Babil'den günümüze kadar uzanan hikayesini sizlerle paylaştım. Bu ve buna benzer sıra dışı konular hakkında bilgi edinmek istiyorsanız videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.